Dur. Sadece bir an. Dur. Şu an nefes alıyorsun. Bunu fark ettin mi? Göğsünün tam ortasında, hiç sormadan, hiç izin istemeden, sadece senin için çalışan bir şey var. Geceyi de, gündüzü de, iyi günleri de, en kötü günleri de. Hiç durmadı. Bu kalbin seni bırakmadı. O zaman sen neden kendini bırakıyorsun? Biliyorum neden buradasın. Hesapladın, baktın, tartıştın kendinle ve sonunda o kelimeye ulaştın. İmkansız. Zihnin sana o kelimeyi fısıldarken bir ses değil, sanki bir duvar gibi geldi. Katı, soğuk, kırılamaz. Ve sen o duvara baktın, baktın, baktın ve inandın. Ama şunu söylemem gerekiyor sana. Şimdi, doğrudan, o hesabı yapan zihnin eksik bir araçtır. Elindeki küçük bir kaşıkla koca bir okyanusu ölçmeye çalışıyorsun. Kaşık doluyor, taşıyor ve sen diyorsun ki, işte bu kadar. Okyanusun sonu bu. Hayır. Kaşığın sonu bu. Sana bugün bir şeyden bahsedeceğim. Bu tozlu sayfalardaki bir hikaye değil. Bu şu an, tam bu nefes anındaki seninle ilgili. Muhyiddin İbn Arabi 800 yıl önce yaşamış bir insan. Ama o, insanlığın göremediği bir şeyi gördü. Dedi ki, gördüğün bu dünya, daha büyük bir gerçekliğin sadece bir gölgesi. Sen gölgeye bakıp gerçekliği hakkında hüküm veriyorsun. Düşün. Sen doğmadan önce bir hiçtin. Bir an bile değildin. Sonra bir emir geldi. Ol. Ve işte buradasın. Nefes alıyorsun. Düşünüyorsun. Hissediyorsun. Mutlak sıfırdan seni varlık sahnesine çıkaran o kudret, şu anki durumunu değiştiremez mi? Galaksileri bir tesbih tanesi gibi döndüren o güç, senin banka hesabını mı düzeltemez? Kalbini mi iyileştiremez? Kaybettiğini geri getiremez? Sorun dertlerinin büyüklüğü değil. Sorun vizyonunun küçüklüğü. Ve işte tam burada çoğu insan bir soruyla tökezliyor. Belki sen de şu an aynı soruyu soruyorsun içinden. Tamam. Peki neden hala acı çekiyorum? Neden dua ettim de olmadı? Neden hala buradayım? Bu soruyu sormak zayıflık değil. Bu soruyu sormak hala umut taşıdığının en güçlü kanıtı. Cevabı şu. Kün feyekun. Ol ve olur. O emir verildiğinde istediğin şey gayb aleminde, mana dünyasında anında var olur. İş bitti. Hüküm verildi. Ama sen zaman ve mekanın içinde yaşıyorsun. Sebep ve sonucun dünyasındasın. Toprağa bir tohum ektiğinde, o ağaç zaten oradadır. Potansiyel olarak, kaderde. Ama filizin toprağı delip gözüne görünmesi zaman ister. Mucizeyi henüz göremiyor olman, onun gerçekleşmediği anlamına gelmez. Ferahlığın şu an sana doğru yola çıkıyor. Hayatının karmaşasının içinden kendine yol açıyor. Senin gerçekliğinde tezahür etmek için gerekli insanları, anları, kapıları düzenliyor. Endişeleniyorsun çünkü gördüklerinle hükmediyorsun. Saate bakıyor ve paniğe kapılıyorsun. Allah beni unuttu diyorsun. Ama ilahi olan senin saatinle işlemez. Eğer istediğin şeyi tam olarak istediğin anda alsaydın, belki seni mahvedecekti. Belki o nimetin ağırlığını taşımaya henüz hazır değildin. Belki nimet geldiğinde elde tutabilmen için önce bir şey öğrenmen gerekiyordu. Gecikme, reddedilmek değildir. Gecikme,
bir hazırlık sürecidir. Emir verildi. Kainat senin kaderine yer açmak için kendini yeniden düzenliyor. Sen uyurken bile. Şimdi sabırdan bahsetmem gerekiyor. Ve biliyorum o kelimeyi duyduğunda içinde bir şey sıkışıyor. Çünkü sana yanlış bir sabır öğrettiler. Sus ve bekle dediler. Katlan dediler. Bu sabır değil, bu tükenmek. Gerçek sabır, nöbet tutan bir muhafız gibidir. Uyumuyor, şikayet etmiyor, yılmıyor ama tam bir hazırlıkla, tam bir güvenle emri bekliyor. Sabrettiğinde aslında şunu söylüyorsun Yaradan'a: benim acelemi senin planından daha iyi bildiğimi sanmıyorum. Bu bir zayıflık değil. Bu, anladığını gösteren en güçlü işaret. Çoğu insan duayı bir kumar gibi görür. Dua eder, sonra endişelenir. Yardım ister, sonra paniğe kapılır. Bu bir çelişkidir. Eğer sorununu gerçekten Yaradan'a teslim ettiysen, neden hala endişe bavulunu sırtında taşıyorsun? Bir padişahın sana hediye sözü verseydi, kiranı ödemek için endişelenir miydin? Hayır, rahatlardın. Çünkü padişahın sözü senettir. Sen padişahların padişahıyla muhatapsın. Onun vaadi haktır. Öyleyse şikayet etmeyi bırak. Şikayet sadece daha fazla karanlık çeker. Kainata ben yokum, ben çaresizim diye bağırıyorsun. Ve kainat bu gerçekliği sana geri yansıtıyor. Bunun yerine zafer geliyormuş gibi dur. Korunup kollandığını bilmenin huzurunu içine çek. Şimdi sana çok güçlü bir araçtan bahsedeceğim. Şükür. Ama birisi kapıyı tuttuğunda söylediğin o nazik teşekkürden değil. Ben çaresizliğinin temellerini sarsan bir şükürden bahsediyorum. Elimde bir şey yokken nasıl şükredeceğim diyebilirsin. Dinle. Şükür, nimetin sonucu değildir. Şükür, nimetin sebebidir. Şükrettiğinde göklere şunu söylüyorsun: daha fazlasına hazırım. İlahi bir vaat var. Eğer şükrederseniz size olanı mutlaka artırırım. Bu bir garanti. Yer çekimi kadar gerçek bir yasa. Şikayet ettiğinde eksik olana odaklanırsın. Yokluğa. Dikkatinin gittiği yere enerji akar. Kendine daha derin bir çukur kazıyorsun. Ama fırtınanın ortasında şükrü kalkan gibi kullandığında negatiflik döngüsünü kırarsın. Titreşimini çaresizlik halinden alma haline yükseltirsin. Bugün küçük bir şey bul. Çok küçük olabilir. Ciğerlerindeki nefes, kalbinin atışı. Bu imtihanın sana verdiği hikmet. O küçük şey, büyük olanın kapısıdır. Ve şimdi en zor kısma geliyoruz. Seyretmekten konuşmam gerekiyor. Hayret içindeki bir şahidin bakışından. İbn Arabi ve büyük veliler bunu şöyle anlatır: nehrin akıntısıyla savaşmayı bırakıp, suyun üzerinde süzüldüğün bir hal. Gemiyi kullananın sen olmadığını idrak edersin. Gemiyi ilahi kaptan yönetmektedir. Senin anksiyeten, elinde olmayan şeyleri kontrol etmeye çalışmandan kaynaklanıyor. Kendi hayatında ilahlık taslamaya çalışıyorsun. Ve bu seni tüketiyor. Dümeni o kadar sıkı tutuyorsun ki, parmak boğumların bembeyaz kesilmiş. İlahi elin sana rehberlik etmesi için yer yok. Bırak. Bırakmak, teslim olmak değil. Bırakmak şunu demek: ben her şeyi bilmiyorum ve bilmem de gerekmiyor. Sonucu kontrol etme ihtiyacını gerçekten bıraktığında bir boşluk yaratırsın. Ve tabiat boşluk kabul etmez. İlahi güç o alana dolmak için içeri hücum eder. Kapanan bir kapının seni nasıl açık bir pencereye götürüyor, seyret.
Bugünün kaybı yarının kazancı oluyor. Seyret. Çırpınmayı bıraktığında batmayı da bırakırsın. Suya kendini bıraktığında su seni kaldırır. Ve şimdi sana gerçeği söyleyeceğim. Gecenin en karanlık anı her zaman şafaktan hemen önceki andır. Sen şu an kırılma noktasındasın. Bir adım daha atamayacağını düşünüyor olabilirsin. Ama kömür ancak aşırı baskı altında elmasa dönüşür. Sen dövülüyorsun. Sen parlatılıyorsun. Kün fe yekun emri genellikle göz açıp kapayıncaya kadar tezahür eder. Bir telefon her şeyi değiştirir. Bir karşılaşma kariyerini altüst eder. Bir anlık idrak bir ömürlük ağırlığı kaldırır. O çok yüksek görünen duvarlar tek bir saniyede toza dönüşür. Mucize gerçekleşmeden 5 dakika pes etme. Kitabının bir sonraki sayfasında ne yazdığını bilmiyorsun ve tam bu bilinmezlik en büyük umudun. Ferahlık hareket halinde. Rahmet iniyor. Çözüm hazırlandı. Senin tek işin kalbini açık tutmak. Katılaşmasına izin verme. Acılaşmasına izin verme. Çünkü rahmet yağmuru katı zemine değil, yumuşak toprağa siner. Bugünden itibaren vesvese sana korku fısıldadığında sen imanla cevap vereceksin. Dünya sana hayır dediğinde sen göklere bakıp ilahi evet cevabını bekleyeceksin. Arkasında en yüce gücün olduğunu bilenin onuruyla yürüyeceksin. Bu hissin şimdi solup gitmesine izin verme. Bu güveni mutfağına taşı, iş yerine taşı, gece yatağına taşı. Sen dinlenirken o emirle geleceğin inşa edildiğini bilerek uyu. Dış dünya sadece iç dünyanın aynasıdır. Sen aynayı parlattın. Şimdi o güzel yansımanın belirmesini seyret. Bu mesajı tesadüfen bulmadın. Bu bir randevuydu. Uyanman gerekiyordu. Şimdi yorumlara git ve sadece şunu yaz. Ol ve olur. Kainat duyar.